Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Fırat. Bugün Polkadot Parachain'leri serimizin ikinci videosuyla sizlerle birlikteyim. Parachain'lere 7 gün 19 saatlik bir zaman kalmışken artık DOT fiyatındaki olumlu etkiler kimsenin bence gözünden kaçmıyor. Aynı zamanda size bu videoyu çekerken DOT'un ATH'ına tanıklık etmiş oldum. Size de bunu bahsetmek istiyorum. Çok mutluluk verici bir şey bu benim için. Şimdi devam edelim. Biz parachain'leri size DOT 30 dolarlardan beri haberini veriyoruz. Sürekli bunlara dikkat etmemiz gerektiğini gerek Twitter, gerek yayınlarımız, gerek videolarda belirttik. Şimdi artık belli bir noktaya ulaştık. Tabii şu an parachain'lere yeni ne olduğunu araştıran, yeni dahil olmak isteyen kişiler bazı şeyler için geç kaldıklarını düşünüyor olabilirler. Ama siz de hiç merak etmeyin. Size şunu söylemek istiyorum ki daha henüz parachain'ler başlamadı. Parachain'ler başladığında müzayedelere katılan projelere yatırımcılar destek olmak istediklerinde, katılmak istediklerinde dotlarını buraya 2 yıllığına kitlemek zorunda kalacaklar. Ve kitlediklerinde dolaşımdaki dot miktarı azaldığında bence fiyatta nasıl bir etki yapacağını size söylememe gerek yok. Siz tahmin edebilirsiniz. Şimdi gelin bugünkü videomuza geçelim. Bugünkü videomuzda size bazı projelerden ismen bir tanesinden de detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Serimizin devam videolarında bu ismen bahsettiğim projeleri de detaylı bir şekilde incelememizi yapacağız. O noktaya kadar siz isterseniz, dileyenler, merak edenler bu projeleri araştırabilirler. Bunlar bizim Kripto Kurdu ailesi olarak bir tık daha gözümüzde ön planda olan projeler diye size ipucu verebilirim. Aynı şekilde de serimizin devam videosu açısından bu videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi bu az önce bahsettiğim projelere gelecek olursak Akala, Astar, Centrifuge, Moonbeam dediğim gibi bizim gözümüzde bir tık ön plandalar. Bugün size ben Moonbeam'i detaylı bir şekilde anlatacağım. Moonbeam'in ana sayfasına geldiğimizde direkt kendilerini geleceğin çoklu zincir olduğuna dayalı bir şekilde belirtmişler. Ve gerçekten Moonbeam'i en basit ve en temel şekilde anlatabilecek kelimenin bence doğru bir seçim olmuş. Şimdi Moonbeam aslında asıl odak noktası developerlar yani geliştiriciler. Ethereum ağında var olan ya da yeni yapılan uygulamaları Polkadot ağına taşımak ya da Polkadot ağı üzerinde de hizmet verebilmelerini sağlamaya yarıyor Moonbeam. Yani köprü olarak da tanımlayabiliriz biz Moonbeam'i. Şimdi size kendi sayfalarında paylaştıkları bir fotoğrafı göstermek istiyorum. Burada bence daha net olacak bazı şeyler. Burada Ethereum ağında az önce bahsettiğim projeler, uygulamaları Polkadot ağına taşırken işte bizim Moonbeam burada devreye giriyor. Buradaki kilit nasıl bir rol oynadığını görebiliriz. Şimdi bunu mesela projeler neden yapıyor diye sorabilirsiniz. Yani projelerin bu çünkü işine geliyor. Çoklu zincire geçmek hizmet verme alanlarını projelerin çoğaltmış oluyor ve normalde bir ağda ulaşamayacakları kesimlere de farklı ağlara geçiş yaptıklarında ulaşabiliyorlar. Yani bunun kullanım açısı bizim açımızdan yani yatırımcı anlamında çok bir anlamı olmasa da developerlar anlamında önemli. Bunu size paylaşmak istiyorum. Şimdi Moonbeam'i daha öncesinde de yani bu tarz projeler var ve Moonbeam'i bu diğer köprü niteliği taşıyan projelerden farklı yapan neler? Gelin biraz da bunlara bakalım. Burada çok temel anahtar sözcüklerle farklı yaptıkları şeylerden bahsetmişler. Burada minimal konfigürasyon değişikliği yaparak bunu sağladıklarından, çok tanıdık bir smart contract, akıllı sözleşme dilleri olduğundan, halihazırda kullandığımız tools yani araçlar yani mesela MetaMask gibi bunları kullanabileceğimizden ve bence en önemlisi olarak nitelendirdiğim kullanılan geliştiricilerin kullandıkları depleri hiçbir değişiklik olmadan Ethereum ağından Polkadot ağına taşıyabilmelerini sağlayan bir sistemleri var. Bu en önde gelen benim gözümdeki özelliği Moonbeam'in. Şimdi Moonbeam'den bahsettim. Biraz da Moonriver'dan bahsetmek istiyorum ki videomuzun devamında burada bir fiyat analizi karşılaştırma yaparken bize yardımcı olur diye düşünüyorum. Moonriver ise en basit tabirle Polkadot nasıl Kusama'nın babası olarak nitelendirirsek Moonbeam'i de Moonriver'ın babası olarak nitelendirebiliriz. Bu geliştiricilerin bahsettiğim projeleri Ethereum ağından Polkadot ağına taşıma sürecinde ilk olarak
testnet diye tabir edebilirim. Bunu deneme kısmında ilk olarak Moonriver'ı kullanıyorlar. Burada Moonriver'da kendilerinin projelerini geçiş yaptıktan sonra bir nevi problem varsa bunları burada çözüyorlar ve bir sorun kalmadığında da Moonbeam'e geçiş yapmaya hazır oluyorlar. Yani Moonriver'ı da size bu şekilde özetleyebilirim. Şimdi devam edelim. Moonbeam'e bu şekilde dahil olmuş projeleri yine burada görebiliriz. Yakın zamanda 200'e kadar projeyi kendi bünyelerine bu şekilde dahil etmek istiyorlar. Burada bazılarını görüyoruz. Detaylı incelemek isteyenler buraya gelip bakabilirler. Şimdi artık tokenomiklerine geçersek, burada bu sayfaya geldiğimizde hemen bakıyorum. Burada bu Moonbeam Crawlon'un da toplam arzın %10'u, yani 1 milyar token var Moonbeam'de. Bunun %10'u 100 milyon token'ın dağıtılacağından bahsediyor. Bunun %30'unun hemen talep edilebileceği, geri kalan %70'inin ise 96 hafta boyunca, ya bu kiralama süreci boyunca eşit bir şekilde dağıtılacağından bahsetmiş. Burada benim dikkatimi çeken en önemli noktalardan biri de şu: ödüller kısmında. Normalde Crawlon süreçlerinde projeler belli bir yatırım toplamayı hedeflerler. Yani belli bir limit olur. Moonbeam ise böyle bir sınırlama olmadığından bahsediyor bize. Yani ya şöyle bir anlam taşıyor bu: bizim yatırdığımız DOT karşılığında Moonbeam'in token'ı olan Glimmer'dan kaç adet alacağımız Moonbeam'in Crawlon'u kazanasaya kadar belli olmayacak. Yani tam olarak kazandığı noktada biz ne kadarlık bir Glimmer token kazandığımızı göreceğiz. Bunun böyle bir önemi var. Onun haricinde devam edecek olursak, şimdi tokenomikler kısmına geldiğimizde ben bunları sizin için detaylı bir şekilde inceledim. O yüzden sizi boğmayacağım ama detaylı incelemek isteyenler buradan gelip inceleyebilirler. Ben size en önemli kısmından bahsetmek istiyorum. Moonbeam daha öncesinde Take Flight Community Event diye bir token satışı gerçekleştirdi. Burada da aynı şekilde Crawlon'larda olduğu gibi %10'luk total supply'ın %10'unu burada yatırımcılarına sattı diyebilirim. Buraya 10.000'den fazla yatırımcı katılmış ve şimdi bunun şöyle bir olayı var. Buradan token'ı elde eden yatırımcılar, tabii bu kesin bir kesinlik taşımıyor asla, bizim Polkadot parachain'leri üzerindeki Crawlon'a katılmayabilirler. Ve katılmadıkları noktada da az yatırımcının katılması, katılan yatırımcılara dotlarının başına alacakları Glimmer token'ın adedini arttırmaya yönelik bir durum olabilir. Tabii bunun bir de şöyle bir dezavantajı var diyebilirim size. Daha önceden Glimmer token'ı elde eden yatırımcılar listelenme durumlarında bunu elden çıkartabilirler ve bu fiyatta bir baskı yaratabilir. Tabii tam olarak böyle baskılanma kısmını düşünürken çok güzel bir haberle karşılaştım. Bunu sizle de paylaşmak istiyorum. Binance Polkadot parachain'lerini desteklediğini açıkladı. Ve bu destekleme kısmı şöyle: ilerleyen noktalarda listelenme haberlerinin gelebileceğinin açıkçası kapısı diyebilirim size. Şimdi devam edelim. Burada tokenomiklerine geldiğimizde tekrardan, burada tahminimce, yani burada baktığımda launch kısmı olduğunda ortalama 150 milyonla 170 milyon token arasında bir dolaşımda Moonbeam'in arzı olacak. Şimdi kardeş projesi olan Moonriver'ın market cap'ine baktığımızda 855 milyon dolarlık bir market cap'i var. Bunu Moonbeam'in dolaşımdaki arzın diye nitelendirdiğim az önceki sayıya böldüğümüzde Moonbeam'in ortalama token fiyatı 5-6 dolarlar arasında değişiyor. Tabii ki bu tamamen tahmin, çünkü Moonriver Kusama ağındaydı. Şimdi Moonbeam Polkadot ağında olacak ve bence market cap'i bundan daha fazla olacak. Ben size sadece şu anki durumda en basit düzeydeki karşılaştırma üzerinden gitmeye çalışıyorum. O yüzden böyle bir yorum yaptım. Genel olarak bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Birazcık sesim kötü çıktıysa hastayım, o yüzden kusura bakmayın. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi akşamlar.